7 Aralık Cumartesi gününden hepinize selamlar dostlar. Sonunda şu arkadaşı getirttirebildik. Açıkçası bu sehpayı ben yaklaşık 3 ay önce yaptırmayı düşünüyordum. Neden yaptıramadım derseniz, bunu yaptıracağım ustadan ben fiyat almıştım. Birkaç yerle daha görüştüm. Açıkçası onun verdiği fiyatın 2 katı kadar fiyat verdiler. Böyle basit bir şeye de çok yüksek meblağlar ödemek istemediğim için beklemek durumunda kaldım. Bu sehpa yaklaşık bana 4-5 gün önce geldi. Yalnız bu sefer de akvaryumları yaptıramadım. Akvaryumu yapacak ustayla da bir iletişimsel problemlerimiz olmuştu. Akvaryumları da dün aldım. Bu set kurulum maliyetleri kısmında bu ürünleri vesaire zaten detaylı anlatacağım için çok fazla uzatmıyorum bunu. Hayırlısıyla uzun zamandan beri beklemiş olduğumuz üçlü setimizi kuruyoruz bugün. Şu an saat akşam 10. Bu video çekimlerini genelde akşam yapıyorum ki ışık vesaire buradan çok yansıyor. Burası balkon malum. Şimdi inşallah kazasız belasız şu seti şuraya kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi sırasıyla yapacağım aşamalar şunlar arkadaşlar. Birinci olarak şu kaloriferin üstüne kurduğum doğum tankımı almam gerekiyor. Ben bu doğum akvaryumunu yaptırırken şu kapak ölçüsünü baz almıştım. Yani şu kapağın rahat açılabilmesi için biraz çıkıntılı yapmıştım. O yüzden bunu buradan alacağım. Önce doğum tankımı buradan alıyorum. İkinci olarak buradaki ithal akvaryumu boşaltıyoruz. Bunun içinde biliyorsunuz Vladimirler var. Önce şurayı bir boşaltacağım. Bunların suyunu indirip canlıları alacağım. Yani buradaki sehpa ve akvaryumu buradan çıkartacağım. Sehpayı bir koyacağız. Demin ben teraziyle şöyle bir baktım tepesinden özellikle. Çok böyle kusursuz değil ama terazisi iyi. Ayaklarına da bu arada parke yeri çizmemesi için şöyle elimde poliüretan malzemeler var. Bunlardan bir keçe yaptım. Onun altına da kauçuk ayak yaptım. Hem yük bindiği zaman o terazi farkını alacaktır. Kod farkını alacaktır. Ben bunu ileri ittir çektir yaparken parkeleri çizdirmeyecektir. Onu da düşündüm. Aşağıya böyle bir tampon sistemi yaptık yani. İnşallah bir aksilik olmazsa da bu seti bu akşam buraya kuruyorum abi. Dilerseniz şimdi şuradaki doğum tankımı boşaltarak kurulum işlemine başlıyorum. Şimdi şu kaba yaklaşık 3-4 litre kadar su çektim. Buraya koyduğum lepistes otlarını ve kerevitleri bunu alacağım geçici bir süre. Şimdi şuraya bir tane kap koydum. Önce pipo filtreyi alayım. Bütün lepistes otlarını ve kerevitleri bu kaba aldım. Şimdi bunları kenara ayırıyoruz. Emcüklemeye devam. Elimde 10 litrelik bir kap vardı. Bu tarz işler için almıştım. Şuradaki Vladimir karidesleri bunu alacağım suyla birlikte. Hemen şimdi onu da hallediyorum. İlk kurduğum gün aklıma geldi. Şunu şimdi böyle yaparken. Şimdi ilk aşama olarak buradaki doğum tankımı aldım arkadaşlar. Suyu boşalttık. Karidesleri saklama kabını aldım. İçindeki bakteri kültürünü kaybetmemek adına zaten bir su ayırdım. Aynı zamanda da bu iki akvaryumdan söktüğüm pipo filtreleri de kenara ayırdım. Onların süngerlerini yeni kuracağım akvaryumlarda kullanacağım yani. Bakteri kültürü ve azot döngüsü olayını az da olsa yapmış olacağız yani. O bizim avantajımız olacak. İkinci aşama olarak bunu buradan alıyorum. Yenisini koyuyorum. Hadi bakalım. Ama şöyle bir durum var. Ben bunu düşünmemiştim. Benim burada şeyim var. Ben bunu hiç düşünmedim. Bu akvaryumun dış filtresi burada. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Şu an önce şunu bir alayım. Abi akvaryum kurulumunu kaldırmak, yeniden kurmaktan gerçekten daha zor bir şey. Bunu belki alalı 6-7 ay oldu. E-Heim'ın süpürgesi var ya, dip süpürgesi. Bu bana girmiş bir ürün.
Bu üründen ben çok büyük bir kazık yedim. Bununla ilgili ileride bir video gelecek. Ben bunu bir modifiye yapmaya çalıştım. Kaldı elimde. E-Hive'ın aldığım ilk ve son ürünü bu. Şimdi arkadaşlar seti ben şu alana göre yaptım. Çünkü bu akvaryumu böyle kaydıramıyorum. Yani burada koltuk var. Koltuğu kaydıramıyorum. Orada kütüphane var. Kütüphaneyi kaydıramıyorum. Ya bunun altına özel bir sehpa yaptıracağım. Şurada birazcık yer kazanacağım gibi bir şey olacaktı. Onu şu an yapamıyorum. Şu alana özel ölçülerde set yapıyorum. Yani o yüzden bu ölçüler benim için önemliydi. Çünkü başka koyacak alanım yok. Şimdi şöyle bir sorunsalım var. Bu benim aklıma gelmemişti. Sunsun dış filtreyi ben buradaki akvaryumun arkasında saklıyordum. Güzel oluyordu. Yeri güzel yani. Onu geçici olarak şuraya alabilir miyiz? Emin değilim. Bunu buradan şuraya yapıştırmaya çalışacağım. Ya da yere koyacağız vesaire bakacağım. Eski sehpayı alıyorum. Yeni sehpayı sokuyorum. Sonra gerisine bir bakıyoruz hemen. Oy Asiye, Asiye, tüm koydum kesiye. Abi sehpanın içinden küçük kepçe çıktı. Bende böyle bir kepçe varmış ve ben bunu şimdi yeni öğreniyorum. Zamanında altına düşmüş ufak karides kepçesi. Allah bereket versin. Abi şu işçiliğe bakar mısın ya? Profil ile şunun arasında 5 mm var. Kalorifer ile şunun arasında 5 mm var. 10 mm toleransla şunu buraya sapladık. Tabi şimdi orada dış filtre var. Devirmemem lazım. Şimdi bunu hemen buraya bir saplıyorum. Yani şu an var ya şu problem çıkarttı bana. Ben bunu hiç hesaba katmamıştım. Bu ne amına? Ben şu dış filtreyi şuradan bir sökeyim. Seti bir koyalım. Çaresine bakacağım. İnşallah ciddi bir problem yaratmaz bize bu. Oh be. Çok şükür hayırlısıyla sehpayı yerine koyduk. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Sonunda harbiden oldu. Şöyle uzaktan bakıyorum. Şu kalorifer evet sırıtıyor ama bu böyle kalmayacak. Bu kalorifer burada gözükmeyecek. Ben de biliyorum bu şu an gerçekten hoş durmuyor. Buna özel kumaş kestireceğim bunun ölçüsünde. Bunu kapatacağız. Bu alan ölü alan olmayacak. Buraya kullanacağım. Şimdi buradaki sehpanın terazisi güzel ama şurada birazcık kaçıklık var. Tam böyle diagonal. Aynen. Terazisi fena değil abi. Genel olarak terazide yani. Şu arkalara da bakayım. Bu taraf birazcık kaçık ama sorun değil. Dediğim gibi şu birinci katmanda poliüretan var. Altında kauçuk var. Sert bir sünger gibi düşünün. O basacak. Alttaki kauçuk da absorbe edecek. Hem zemine zarar vermeyecek. Hem buradaki çok az bir terazi farkı var. Onu tolere edecektir. O yüzden herhangi bir problem yok. Şimdi terazi olayını hallettik. Sırada bunu arkaya sabitlemem gerekiyor arkadaşlar. Elimde bir tane köşe bant var. Köşe bantı burada kullanabilirsem şunu dışarıdan duvara şöyle bir köşe bant atacağım. Şu burada oynamasın diye. Şöyle hemen bakıyorum. Küçük geldi. Bu olmaz. Şuradan şuraya bir ölçü alacağım. Buradan duvara. Duvardan da şöyle bir köşe bant atacak gibi. Çünkü buraya atmak istemiyorum. Görsel olarak bozacaktır. Bir alttan atarım. Bir üstten atarım. Şu kör noktalara sağlamlaştıracağız. Ama şu an seti kurmama engel bir durum değil. Zaten şuradan uzanıyor olabileceğim. Oradan çalışabilirim yani oraya. Bunların altına köpük kesiyorum. Akvaryumların altına. Daha sonra akvaryumları kuruyoruz. A few moments later. Yaklaşık yarım saattir de şu köpüklerle uğraşıyorum. Normalde bu sehpa altlarına ya şuradan bir çapraz, şu araya da bir destek attırmak istiyordum ama zaten sehpayı 2-3 ayda yaptırabildik. Bir de onun detaylarıyla uğraştırmak istemedim. Yani ola ki bir 2 ay daha gecikecekti yani. Birazcık sallapati oldu ama olsun, iş görecektir yani, o yüzden sorun yok. Allah'tan şuradaki kaynaklar iyi atılmış. O yüzden hani taşır mı taşımaz mı derdim yok ama uğraşmadım bir an önce şu sehpayı alayım diye. Normalde bildiğiniz üzere pembe yalıtım malzemesi kullanıyorlar ama ben renginden ötürü siyah tercih ettim. Bunu da bugün Bauhaus'tan aldım. Şöyle 3 santimetrelik köpüklerden. Bir tane denemek için hemen şuraya koydum. Şu ikinci ve üçüncü katın akvaryumlarında hemen kuruyorum. Evet arkadaşlar, akvaryumları koydum. Görmüş olduğunuz gibi terazide herhangi bir problem yok. Ama dediğim gibi zaten buraya su girince bu süngerler de ağırlığı absorbe edecek. Buranın terazisi biraz daha düzelecektir. Şöyle bakalım. Çok hafif bir kaçıklık var ama problem yaratacak kadar değil. Aynı şekilde arkaya da bakıyorum. Yani arkada bir problem yok. Şu önde çok az bir kaçıklık var. O da çok ciddi bir şey değil zaten. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Yaptığım akvaryumlar çift sürgülü buhar camlı. Hem arkadan hem önden. Şöyle göstereyim. Çiçek şöyle bir kulp yaptı Emin abi sağ olsun. Basit bir şey. Gayet güzel. Aynı şekilde arkadan da açıyoruz. Isıtıcıya da filtre takacağımız zaman arkasında da açıklık var. Şöyle gayet kullanışlı oldu. Vallahi ben çok beğendim. Şu an bu akvaryumları da Bursa'da belki de en uygun akvaryum yapan Emin Usta'ya yaptırdım. Eğer bilgi isteyen olursa kendisinin numarasını veririm. Tavsiye ederim yani. Neredeyse cam fiyatına akvaryum yaptırdık. Dediğim gibi bu set maliyeti videosunda ondan bahsedeceğim. Tabii şu an bakınca birazcık
Ben de garip görüyorum çünkü şu kaloriferi kapatacağız. Bir de bu akvaryumların şu muhtemelen bu tarafına da kaplama fon koyacağım. Aynı zamanda arkasına da fon koyacağım. Birazcık daha güzel olacaktır. Saat şu an gecenin yarısı oldu, o yüzden devam etmeyeceğim. Hem yoruldum hem de şimdi bu dış filtreyi sökmüştüm. Bundan şu araya koyamadığım için. Onu da muhtemelen dolabın altına atacağım. Bugünlük öyle bir çözüm bulacağım. Bu videoyu çektiğim gün cumartesi. Yarın da pazar günü komple burayı bitirmeyi düşünüyorum. Muhtemelen yarın da ilk işim yan ve arka taraflara fon yapmak olacak. Daha önceki videolarımda biliyorsunuz elimde çeşit çeşit arka plan vesaire var. O yüzden yarın ilk işim bu akvaryumları geri alacağım. Duvara bakan kısmı ile arkasına fon kaplayacağım. Daha şık gözükecektir. Daha sonra bunların zeminine kumları koyacağız. Filtrelerin ısıtıcılarını koyacağız. Bunların açıkçası çok böyle görsellik aramayacağım ama minimal dokunuşlarla bunları da yarın inşallah bunları da bitirmeyi düşünüyorum. Cumartesi akşamından şimdilik bu kadar. Pazar günü kaldığımız yerden devam ediyoruz. One day later. Kurulumun ikinci gününden tekrar selamlar. Kaldığım yerden devam edeceğim. Dün burayı şu şekilde bıraktım. Bayağı karman çorban. Şuraya yeni aldığım pipo filtreye attım. Bunda kerevitler var. Bunda da aynı şekilde Vladimir karidesler var. Bunlar tüm gün burada kaldılar. Dün seti en son böyle bırakmıştım. En azından şöyle bir bakayım nasıl gözüküyor gibi. Aynı zamanda hem de eksikleri var mı diye uzaktan şöyle bir baktım. Birkaç eksik fark ettim tabi. Aynı zamanda da bu sette kullanacağım elektrik tesisatını çekeceğim. Normalde ben altılı bir priz kullanıyorum. O da şu dolabın içinde. Yeterli gelmeyeceği için şu iki akvaryumun arasına 8'li bir seyyar koyacağım. Çoğaltacağım yani. Daha sonra seti oturtacağız. Bu filtre işini hallettikten sonra da şu akvaryumların arka planlarını ayarlayacağım. Akvaryumların görmüş olduğunuz sol taraflarına ve arkalarına elimdeki mevcut arka planlardan arka plan yapacağım. Daha sonra şu posterlerin, belki şuradaki stickerların yerlerini birazcık kaydırırım, değiştiririm. Onların acelesi yok. Şu an mühim değil. Bu akvaryum ölçüsü de şurası 29,5, derinliği 45, yüksekliği de 30 santim. Şimdi bunları tekrardan alıyorum. Kumlarını ayarlıyoruz. Arka planlarını ayarlıyoruz. Daha sonra buraya birkaç tane daha detay ekleyeceğim tabi. Sonra su dolduruyorum vesaire. Ben de inceden işime koyulayım. Bu akşam inşallah bu seti de bitirmek istiyorum. Şimdi müsaadenizle ben bu işleri bir halledeyim. Bir yandan da video çekeceğim. A few moments later. Şimdi akvaryumlarda kullanacağım birinci kum bu arkadaşlar. Bunu yeni aldım. Bu birazcık böyle açık bej renginde. Bunu tercih ettim. Akvaryum birinde bej kullanacağım. Diğerinde de şurada benim bazalt kumum vardı. Hagen muadili diyebiliriz. Bir diğer akvaryumda da Hagen kullanacağım. Diğerine de Aqua Clay kullansam mı emin değilim. Kullanabileceğim fazladan Aqua Clay vardı. O şu an depoda. İnmeye de üşeniyorum ama ona bakacağız. Şimdi bu kum normalde yıkanmış bir kum. Yıkanıp kurutulduktan sonra paketlenmiş. Ufuk öyle söyledi. Ama ben yine de bunu bir yıkayacağım. Yıkadıktan sonra birinci akvaryuma bunu koyacağız. Bu 10 litrelik bir kum. Bunda da hemen hemen 10 litrelik Hagen vardı. Bundaki kumu da ikinciye alacağım. Yine yıkayacağım. Üçüncüye daha karar vermedim. O aşamaya gelince ona da karar vereceğim. Şunları bir yıkayıp koyayım sırayla. Daha sonra devam edeceğiz. Vallahi kumu iyi ki yıkayayım demişim. Hiç de yıkanmış bir kum gibi durmuyor. Ufuk, bu videoyu izlersen gör. Baya tortu çıktı bundan da. Şimdi bunu böyle benim meşhur leğenimle şöyle yıkıyorum. Şu işlemi 3-5 defa yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Bu kum nötr bir kum olduğu için hani yıkamam gerekiyor. Bakın zaten çimento gibi attı bayağı tortuyu. Eğer siz de nötr kum kullanacaksanız akvaryumda, her ne kadar size yıkanmış da dense, yıkamakta fayda var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kireç gibi, çimento gibi. Bu sefer biraz fazla kum koymuşum yalnız. Bayağı latte gibi oldu yalnız, baksana. İçilir. Nice. Akvaryum kumlarını yıkadım. Şu an akvaryumlar balkonda. Hazır onları çıkartmışken şimdi bir diğer işlemi yapacağım. Şöyle hazır köşe bentler satılıyor arkadaşlar, stoperler. Şimdi şunları gizleyerek ya köşeye, şöyle şunları arkaya doğru sabitlemek. Ama bunu hemen yapmayacağım. Akvaryumları kurduktan sonra bu ayakları dedim ya, poliüretan koymuştum diye. Bu ağırlığı yiyince birazcık oturacaktır. Akvaryumların sularını vesaire her şeyini hallettikten sonra bunları duvara sabitleyeceğim. Şimdi sadece kendime mastar amaçlı şöyle ölçü alıyorum. En son akvaryumları koyup işlem bittikten sonra öyle duvara sabitleyeceğim. Şimdi bu sehpayı alıyorum. Bunların şöyle yerlerini belirliyorum. Köşe bentleri de buraya hemen vidalıyorum.
Yaklaşık 2 saatten beri şu sehpanın detayları ve Sunsun dış filtreyle uğraşıyorum. Ben ne zaman kurulum yapsam mutlaka ekstrem bir sıkıntı çıkıyor. Şu an benim en büyük sıkıntım dış filtreyi aşağıdaki dolaba koyamıyorum Sunsun'u. Motorun debisi artar diye zamanında bunu burada kullanıyorum diye yeteri kadar pay bırakıp gerisini kesmiştim. Ve o hortumları da yosunlandığı için çöpe atmıştım. Atmaz olaydım. Bunu buraya koyamıyorum. Akvaryumun şu gördüğünüz ışıldağın oradaki araya da koyamıyorum. Şu dolapları da koyamıyorum. Hortum kısa geliyor. Şu araya uzanırsa şuradan bir salak saçma bir şey yapacağım. Vallahi şu an canım en çok ona sıkıldı. Burası var ya şu an perişan durumda. Bir an önce halletmem lazım. Saat de geç olmaya başladı. Yarın işbaşı var. Hatta şöyle göstereyim. Bakın. Şu an var ya, ev şantiye gibi, salon şantiye alanı gibi. Akvaryumların fonlarına döneyim, yapıştırayım. Daha sonra akvaryumları yerine koyayım. Isıtıcıları ve pipo filtreleri koyacağım. Dinlenmiş suyu basacağız. Su ısınacak. Birkaç saat bekleyeceğim hem suyun dönmesini hem de ısınmasını. Ondan sonra filtrelerimizi sıkacağız vesaire. Burada aşılama gibi bir şeyler yapacağız. Kısa bir bilgi vermek istedim. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no. Ufak bir civara molası. Şimdi sırada filtreleri koyacağım. Sonra ısıtıcıları koyacağım. Ardından su dolduracağız. Dinlenmiş suyum var. Sonrasına bakacağız. Orada karın temizlik yapacak. Ben karıma yardımcı olurum. Karım da karım. Karım da karım. A few moments later. Bu birinci akvaryum arkadaşlar. En üst kat. Şöyle göstereceğim. İçine pipo filtre aldım. Atlantik'in ATL 300 koydum. Daha önce denemiş olduğum bir arka plan vardı. Onu koydum. Bunun durumu böyle. Bu ikinci akvaryumu. Bu arka planı da daha önce denemiştim. Buna da pipo filtre koydum. Bu da son akvaryum arkadaşlar. Bunda da benim daha önce elimden çıkarttığım Hagen, dere kumu, aqua clay karışık kum var. Bu benim eski karma kumumdu. Şöyle bir arka plan yaptım ona da. Bunun piposu şurada şu an. Burası harbiden çorba gibi. Kerevit ve uzun kollu karidesler için şu küçük tuğlalardan aldım 3 tane. İkisini karideslerde kullanacağım. Birini kerevitlerde kullanacağım. Bir de şu ucuz ısıtıcılardan aldım. 2 tane 100 wattlık var. Bir tane 50 wattlık var. Aslında hepsinin 100 wattlık alacaktım ama Ufuk'un elinde 100 wattlık 2 tane varmış. Onu aldım. Diğer tankımdaki 100 wattlığı buraya çekeceğim. 50 wattlı oraya takayım. Buralara 100 wattlık ısıtıcı koyacağım. Daha sonra su dolduracağım. Birazdan geliyorum hemen. Çalışmalar olanca hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar şimdi hava motorunu dolaba attım. Pipoları yerleştirdim, ısıtıcıları yerleştirdim. Oraları çekemedim çünkü gerçekten çok yoruldum. Buradan hava hortumlarını geçirip aşağıya motora bağlayacağım tek tek. Önce hava bağlantılarını yapacağım. Hava bağlantılarını yaptıktan sonra direkt su doldurmaya başlıyorum. Şimdi hemen işe koyuyorum. A few moments later. Hayırlısıyla ilk yolu verdik buraya. Şuraya suyu koydum. Buradan şöyle yer çekimini kullanarak basıyoruz abi. Şu iki akvaryuma bu yöntemle su koyabilirim ama şu bayağı yoracak yani elimle dökmem gerekecek. Hemen şimdi şunların suyunu da dolduruyorum. One day later. 9 Aralık pazartesi gününden hepinize selamlar dostlar. Sonunda setimizin bütün major eksiklerini tamamladım arkadaşlar. %95'i bitti. En önemli eksiğim armatürler. Bu akşam Orion LED'de görüştüm. Kafamda birkaç tane model vardı. Hem tavsiye almak için hem de ürünle ilgili merak ettiğim 1-2 nokta var. Onlar hakkında konuştum. Sağ olsunlar onlar da bilgilendirme yaptılar. Muhtemelen yarın siparişlerini geçeceğim. Bu hafta sonuna kadar armatür işini halletmiş olacağım. Kafamda 1-2 tane harika fikir var. Onlardan bir tanesini uygulamaya sokacağım. Özellikle karides ya da eklem bacaklar besleyenler için çok harika bir fikir olacak. Onu da hafta sonu yetiştirmeye çalışacağım. Hafta sonu muhtemelen %100'ü bitti diyebileceğim. Bugün neler yaptığım konusuna gelirsek açıkçası bugün yoğun bir gün geçirdim. O yüzden çok fazla böyle ilgileneyim, özeneyim gibi bir çalışma yapamadım ama bildiğiniz üzere şurada canlılarım vardı. Onları akvaryumlarına aldım. Vladimir karideslerimden birkaç tane kayıp var. Su değerleriyle olabilir, su sıcaklığıyla olabilir. Açıkçası çok üstüne duramayacağım. Çünkü bu geçtiğimiz 3 gün boyunca gerçekten çok yoruldum. Evi biliyorsunuz şantiye gibiydi. Velhasıl o işi de hallettik. Şimdi bugün canlılarımızı akvaryumlara aldım.
Birinci olarak cüce kerevitleri aldım. Cüce kerevitleri birinci kata koydum. İkinci katta Vladimirlerim var. Üçüncü katta da uzun kollu karideslerim var. Her ne kadar aydınlatması çok sağlıklı olmasa da ben sizin için bir görüntü almaya çalışacağım. Yani elimdeki ışıklardan bir şeyler yaptım. Bunlarda henüz böyle bir tasarım beklemeyin lütfen. Hani bazen güzel eleştiriler geliyor. Tabii ki negatif eleştiriler de olacak. Lütfen siz de eleştiri yaparken mevcut durumu ve vaziyeti göz önünde bulundurarak eleştiri yaparsanız çok memnun olurum. Şimdi dilerseniz setimizde şöyle bir göz gezdirelim. Burası birinci katım. Bunda görmüş olduğunuz gibi diminutuslar var. Cüce kerevitler. Şu cüce kerevitlerde bu korkaklık olayını bir nebze kırdık. Önceden çok saklanma huyları vardı. Şu an bir problem yok. Elimde bolca lepiste sotu vardı. Onları da buraya aldım. Yine geçici olarak kalacak. Bunları da neyde değerlendireceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Belki bir süre daha bu akvaryumda kalabilir. Hem canlıların kendilerini güvende hissetmeleri için hem de bir saklanma alanı yaratmak için bir süre daha kalacak. Şuraya bir tane kiremit koymuştum. Bunun altına falan saklanıyorlar. Bunlara da ölen karideslerden atıyorum. Protein ağırlıklı besliyorum. Bazen ufak tefek yem de veriyorum ama daha çok diğer tanklarımda ölen karidesler oluyor ister istemez. Onlardan atıyorum bunlara da. Yani protein ağırlıklı beslemeye çalışıyorum. Buna da hafta sonu bir çeki düzen vereceğim. Merak etmeyin. Birinci tankımdan şimdilik bu kadar. Bu da ikinci akvaryum arkadaşlar. Burada da hiçbir şey yok. Buraya mosta koymak istiyorum. O sürpriz olan fikrimi burada hayata geçirince burası biraz daha farklı bir şeyler olacak. Şu an çok sade ve boş duruyor, normal. Özellikle bu kumu karideslerin renklerini daha belirgin görmek için yaptım. Özellikle açık seçtim ki canlıların rengini daha rahat görebileyim diye. Şurada da böyle eski akvaryumdan kalan gül bitkileri var. Onlar da henüz dikmedim, böyle suyun üstünde duruyorlar. İlk geldiklerinde 17 tane Vladimiri vardı ama şu an muhtemelen 10-11 tane kaldı. 5-6 tanesi öldü. Elimdeki canlıları korumaya çalışıyorum. Hafta sonu buraya da çeki düzen vereceğim. İşte şurada kum lekeleri var camlarda. Bakın şunlar silikon değil bu arada. Bu kumu yıkadıktan sonra koydum ya. Onların lekeleri falan. Camlarda ufak tefek lekelenmeler var falan filan. Buraya da hafta sonu adam etmeyi düşünüyorum. İkinci akvaryumum da böyleydi. Şimdi üçüncü akvaryuma geçiyoruz. Bu da üçüncü akvaryum arkadaşlar. Bunda da uzun kollu karidesler var. Macrobacchium dayanum. Yanlış söylemediysem bir alkış efekti koyarım. Macrobacchium dayanum olması lazım. Latince adlarını tekrar ediyorum bazen. Şu uzun kollu karideslerden de 2 tanesi öldü. Şu an elimde 6 tane kaldı. Şu an hala dişi erkek ayrımını yapamıyorum. Eğer zoom efekti çalışırsa şu an pipo filtrenin altındalar. Tuğlaları kullanan karides göremiyorum. Bunları da bugün aldığım için şimdi ışıkta falan yaktım ya, hemen saklandılar. Şu piponun altındalar. Bu uzun kollu karidesleri de böyle karides atıyorum arkadaşlar. Bunlar benim dediğim gibi benim neredeyse binlerce diyebileceğim kadar karidesim var. Ve her gün 1-2 tane ölü görüyorum. Normalde karidesler ölenleri kendileri yiyorlar. Balıklar da yiyor ama ben gördükçe alıp buraya atıyorum. Bunlar şu an dokunmadılar bunlara. Ama ışığı kapattıktan sonra akşam gece saatlerinde bunları yiyeceklerdir. Tabii ki her gün ölen karidesim de yok yani. Karides bulamayınca da yemleme falan yapıyorum yine. İsteyerek ya da bilerek öldürüp ya da canlı karides vermiyorum yani. Bunu da bilin diye açıklayayım. Sonra hani linç etmeyin beni. Tankıma da şöyle yandan bakınca birazcık yansıyor ama kusura bakmayın yine. Şöyle yandan da güzel duruyor. Biraz yansıyor ama armatür gelince onu da halledeceğiz. Şu setlere armatürü koyunca gayet güzel olacaktır. İnşallah mevcut canlılarımızda da kayıp vermeyiz. Sağlıklı bir şekilde ilerleriz. Dayanum akvaryumundan da şimdilik bu kadar dostlar. Şimdi gelin kapanış konuşmasını yapalım. Videoyu toparlamak gerekirse bu videoda 3 gün boyunca şu setle uğraştım. Yani elimden bu kadarı geldi. Daha hızlı ve daha sağlıklı bir süreç ilerletebilirdim. Ben mevcut vaziyetten memnunum. Dediğim gibi sadece birkaç tane canlı kaybım var. Onu da artık ya yerine koyacağız ya da kendileri bir şekilde üreyecekler. 3 günde elimden bu kadarı geldi dostlar. Bu videoyu ben şu an pazartesi çekiyorum. Hafta sonuna kadar da eksiklerini tamamlayıp bitirmek istiyorum. Dediğim gibi armatürler gelecek. Ana tankımda kullandığım dış filtre hala burada duruyor. Bunu aşağı alamadım çünkü hortumu kısa. Dış filtre dolaba gidecek. Burada bir sıkıntı kalmayacak. Daha sonra da dediğim gibi kafamda harika böyle bir işlevsel bir fikir var. Onu hayata koyacağım burada. Özellikle eklem bacaklar besleyen hobidaşlara da faydalı bir fikir olacağını düşünüyorum. Onu da hafta sonu yapmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda da her şey tamamladıktan sonra setin kurulumu bana kaça mal oldu? Ne gibi şeyler yaşadım? Ne gibi deneyimler yaşadım? Vukuatlar yaşadım? Canlıları nereden aldım? Nasıl geldi? Yaşadığım zorluklar veya kolaylıklar nedir? Ufak tefek püf noktaları vereceğim. En sonunda da genel bir maliyet analizi
analizi yaparız. Aldığım sehpa, akvaryumlar, içindeki filtreler, aydınlatma, cart falan bir ton şey aldım. Onların genel bir maliyetini çıkartırız. Daha sonrasında da eklemek istediğim diğer canlı kısmına geleceğiz. Bu setlerde sadece bu canlılar kalmayacak. Daha önce de söylemiş olduğum üzere her akvaryumda en az 2 tür beslemek istiyorum. Şu an hepsinde birer tür var. Onlardan da size ufak tefek tüyolar vereceğim. Serinin 3. videosundan şimdilik bu kadar dostlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şuradaki abone ol butonundan kanala abone olmayı unutmayın. Serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.